Evvela silah satışıyla alakalı mühürler basılacak. Ardından demiryolu meselesiyle alakalı anlaşmalara geçilecek. Sahra topları sayesinde ordunuzun hareket kabiliyeti yükselecek. Şunu bilirim ki, Büyük Komutan Fatih Sultan Mehmet Han, kendi yaptığı şahi topları sayesinde bu şehri fethetmiştir. Doğru bilirsiniz. Ve şunu da bilirim ki, Türklerin dostu olmak eşsiz bir güzelliktir. Çünkü Türkler dostları için siyaset ve menfaat gözetmeksizin harp ederler. Türkleri doğru tanırsınız. Siz de bizim tanıdığımız gibi kalın lütfen. Buyurun, anlaşmaya geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Ne demek istedi? Bilmiyorum efendim. Her şeye rağmen tedirginim. Her şeye rağmen. Gel. Paşam, talimatınız üzere tahkikat yapıldı. Gelen gemi eski bir Rus harp gemisi. Neden geldiğine dair bir şey öğrenebildik mi? Maalesef paşam. Çıkabilirsin. Tahsin Paşam, Buyurun hünkârım. Mahmut Paşa nerede? Bilmiyorum hünkârım. O ne be? Sahipsiz bir at arabası. Yoksa... Ulan İzzet. Yemin ederim İzzet'imi 5 paralık ettin İzzet. Bir araba dolusu para. Allah'ım delireceğim. Ne yapıyorsun pederim? Sen miydin ulan Sebahattin? Aklım çıktı yemin ederim. Gel evladım gel şuna bir bak gel. Şu hale bak. Bir araba dolusu para. Gel bak evladım bak. Bak. Evladım. Bu paralar gerçek mi? Bir bak bakalım. Vallahi gerçek. Pederim, ruhunu şeytana satmışsın. Sebahattin. Ben bu kadar paraya seni bile satarım evladım. Seni bile satarım. Bin ulan arabaya bin. Osman Paşa. Acil bir vaziyet var. Hayırdır inşallah. Gelen Rus gemisi harp gemisiymiş. Hızla yaklaşıyor. Bu mevzuyu hünkârımıza açmalıyız. Hünkârımız toplantıda. Nasıl gireceğiz? Bu çok önemli mesele. Gireceğiz içeri. Demiryolu meselesinin sizin için çok mühim olduğunu biliyorum. O halde birlikte çalışırken de hassas olacaksınızdır. Tabii. Buyurun.
Her şey Mahmut Paşa'nın bize anlattığı gibi mi? Merak etmeyin efendim, her şey yolunda. Oyuna gelmiyoruz. Pederim. Huzurunuzu bölmek istemezdim. Lakin bu paraları bir an evvel saklamamız lazım. Bir sus ulan, bir sus. Sebahattin. Yemin ederim ben bu kadar parayı bir arada hiç görmedim. Ulan bir müsaade et de bir tadını çıkaralım. Bir serinliğini duyalım. Bir kokusunu duyalım değil mi? Sebahattin. Şu hale bak ulan. Bir araba dolusu paranın içinde oturuyoruz. Allah! Delireceğim. Sebahattin yemin ediyorum delireceğim. Vaziyet nedir? Gemi menzile girdi. Toplar gemiye kilitlendi. Abdülhamit son emrini verecek. Bileğimin yanında. Bombalama emrini nasıl alacağız? Vaktimiz azaldı paşam. Tahsin Paşa münasibiyle eğilip kulağına söyler. Emir alınca da bize bir işaret yapar. Mahmut Paşa aldığı paranın hakkını vermiş. Bir şeyler dönüyor. Merak etmeyin efendim, her şey yolunda. Sultan Abdülhamit Han. Diplomaside dostluk yoktur. O mührü bastığın an petrolün bizim olacak. Hünkârımızın emridir. Rus gemisini bombalayın. Hayırlı mübarek olsun inşallah. Amin. Amin. Abdülhamit'e bunu yapmak istemezdim. Ama siyaset. O beni oyuna getirmek isterken biz onu oyuna getirdik. Vuracağız paşam. Yaz asker. Rus bayraklı bir geminin devlet-i âliyenin karasularına izinsiz geldiği hünkârımıza bildirilmiştir. Geminin mahiyetini anlamak için alınan jurnal neticesinde devletimize zarar vereceği anlaşılmış olup
Karasularımıza girdiğinde vurulması hünkârımızın emri ve iradesidir. Sultan Hazretleri, müsaadeniz olursa kralımıza mühim bir haber vermem icap ediyor. Buyurun. Majesteleri, bir Rus gemisi hudutlarınıza yaklaşmakta. Merak buyurmayınız. İcabına bakılacak. Sizin hediye ettiğiniz toplar tecrübe edilecek. Ruslar sınır ihlal etmenin ne demek olduğunu anlayacaklar. Majesteleri, o geminin içinde Rusya'dan kaçan masum Yahudiler varmış. İstihbaratım kesin. Tahsin Paşa, emri iptal edin. Bombalama yapılmasın. Emredersiniz hünkârım. Umarım geç kalmamışızdır. Allah'ım sen adaletlisin. Adaletle muamele edenleri seversin. Mazlumların haklarına girip zalim olmaktan sana sığınırız. Hakkı tecelli ettir. Bizi zulmedenlerden eyleme. Eğer o gemi bombalanırsa bütün dünya ayağa kalkacak demektir. Yahudiler sizi katil olarak ilan edecekler. Sonra da bizden istediklerini koparabileceklerini sanıyorlar. Tertip büyük majesteleri. Evvela sizin hediye ettiğiniz topları Sarıyer mevzilerine yerleştirdiğimiz için Rus sefir gelip endişelerini bildirdi. Sonra da hudut ikazlarımızı ciddiye almayan Rus gemisi karasularımıza girdi. o gemiyi vuracak toplar bizim hediyemiz üstelik. Öyle. Masum Yahudilerin kanına girmemizi istiyorlar. Sizin de adınızı karıştırarak bizi mahkum etmek istiyorlar. Suçları ve isyanları yüzünden cezalarını buldu aptallar. İğrenir olmuşlardı bütün yemeklerden. Ölümün kapılarına yaklaşmışlardı. O zaman sıkıntı içinde Rab'be yakardılar. Rab kurtardı onları dertlerinden. Sözünü gönderip iyileştirdi onları. Kurtardı ölüm çukurundan. Ben fidyeyi buldum derse onu ölüm çukuruna inmekten kurtar. Ben temiz vicdanımla, suçsuz ellerimle yaptım bunu. Ne yapıyorsun? Kaparot. Günahlarımı horoza yüklüyorum. Günahlarınız horozla birlikte son bulsun. Amen. Sizin de yoksulluğunuz son bulsun. Dinini iyice unutmuşsun. Ben dinimi unutmadım da sen evi iyice havraya çevirmişsin. İbadet her yerde yapılır. Oruçluyum. Hangi günahın kefaretini ödedin? Gemide Abdülhamit'in saldırısıyla ölen Yahudi kardeşlerimi. Siyonist devlet için kendilerini feda ettiler. Ödediğim kefaret bu. O vakit Siyonist Yahudi devletinin asil liderinin şerefine. Bu çok iyi hesaplanmış bir tertip. Sizin hududunuzu tehdit edecek bir Rus gemisine verilecek karşılık bellidir. Ama o gemide şimdi masum halk var.
Hududumuzu savunduk beyanı hiç kimseyi ikna edemez. Düşmanlarımızın küçük olmadığını biliyorduk. Bu hadiseyle siz de bunu keşfetmiş oldunuz. Görüyorsunuz ya, bunların gözünde insanın kıymeti harbiyesi yok. Bize iftira atmak için onlarca insanı feda edebiliyorlar. İnşallah muvaffak olamayacaklar. Emir verildi mi? Verildi paşam. Tasdik istiyorlar paşam. Tasdik ediyorum. Dur evladım. Şükürler olsun. Osman Paşam, hünkârımızın iradesidir. Emri iptal edin. Neden vurmuyoruz paşam? Rusya'da zulümden kaçan Yahudilerin gemide olduğu haberi geldi. Zalimden kaçıp devletimize sığınanlara zulmetmekten kurtaran Allah'a şükürler olsun. Hamdolsun. Şükürler olsun. Emri durdurun. Sebahattin. Evladım iflahım kesildi. Bu böyle tek tek say bitmez. Deste deste sayalım pederim. Deste deste saysak da bitmez Sebahattin. Çuval çuval sayıp bir an evvel saklayalım. Pederim. Bu para milletimizin kurtuluşu olabilir. Bununla memlekete hürriyet getirebiliriz. Hürriyetimizi satın alacak kadar çok para var burada. Sebahattin, biz önce kendi hürriyetimizi bir satın alalım. Ondan sonra memleketin hürriyetine bakarız. Hadi say şu çuvalları, say da ortadan kaldıralım şunları. Gel. Paşam, emrettiğiniz gibi Mahmut Paşa'nın evini gözlüyoruz. Mahmut Paşa iyi bir müttefikti. Yanlış kararlarımla ben onu kaybettim. Tekrar kazanmak istiyorum. Abdülhamit'in itimadını tekrar kazanmışken gözden düşmek istemez. Onu yanımıza çekebileceğimiz bir fırsat yakalamalıyız. Siz Mahmut Paşa'yı takibe alın. Vaziyet nedir? Bir araba yanaştı. İçinden 2 Alman memur indi. Sonra arabayı bırakıp gittiler. Hemen arabayı tetkik ettim. İçi para doluydu. Mahmut Paşa ne yaptı? Paraları aldı paşam. İhanet ruhuna işlemiş. Şimdi devletin içindeki bu uru söküp atmak için hünkârımızın huzurunda şahitlik eder misin? Ederim paşam. Gözlerimle gördüm. Mahmut Paşa bütün parayı aldı. Sultan Abdülhamit Han, biliyorum ki siz vicdanlı bir adamsınız. Osmanlı milleti size sahip olduğu için çok şanslı. Siz sadece milletinizin menfaatini düşünüyorsunuz. Günün birinde siyasi meselelerden karşı karşıya gelsek bile sizin gayretinizin memleket menfaatlerini korumak için olduğunu bileceğim. Kaiser Wilhelm, ben de sizin mert bir idareci olduğunuzu bileceğim. Ekselansları. Hünkârım. Emri geri alabildik mi paşa? Aldık hünkârım, hamdolsun. Yahudiler emniyetli bir şekilde limana ulaşacaklar. Şükürler olsun, şükürler olsun. Paşa, gelen Yahudilere iyi davranılsın. Açtırlar, doyurulsun, ağırlansın. Hünkârım, kalıcı bir tedbir alacak mıyız? Nerede ikamet edecekler? Filistin dışında istedikleri yerde hürce yaşayabilirler. Osmanlı coğrafyasında
Her yer onlara açık. Hoşgörünüz takdire şayan. Ama Rus çarı Yahudilere pogrom uyguluyordu. Ticaret yapamıyor, ekip biçemiyorlardı. Bizim memleketimizde ticaretle ve tarımla uğraşmaları serbest olacak. Gayrimüslimler için tanınan tüm haklar onlar için de geçerli olacak. Emredersiniz hünkâr. Şimdi eminim. Neyden? Haberler gelirdi. Sultan Abdülhamit Ermenileri katlediyor diye. Bunların yalan olduğuna şimdi eminim. Firuze. Eşyalarımı topladım. Odayı senin için tekrardan hazırlıyorlar. Bitmek üzere. Boşuna zahmet etme. Çünkü odada kalmayacağım. Ama burası sizin odanızdı. Şadiye Sultan'ın bakıcısıyken öyleydi. Şimdi koridorun sonundaki büyük oda istiyorum kendime. Yalnız bunun için Bidar Sultan'dan müsaade almam lazım. Mühim konukları için hazırladığı bir oda o. Sen duymadın galiba. Çok yakında ben de sultan olacağım bu sarayda. Ve şehzadem istediğim odayı seçebileceğimi söyledi. Şimdi derhal git ve hazırla odamı. Derhal! Affet beni Firuze. Bidar Sultan'ın dediklerini yapmaya mecbur kaldım. Ama bundan sonra senin emrindeyim. Hazır eşyalarını toplamışken hemen çık git bu saraydan. Yüzünü görmek istemiyorum senin. Çık! Yapma Firuze. Ne olur. Ne dersen, ne emredersen yaparım. Çık git dedim sana. Defol! Çık! Abdülkadir nasıl böyle bir şey yapar? Ya o Firuze denen kızın gerçek yüzünü nasıl göremez? Üzülmeyin sultanım. Şehzademiz tez zamanda hakikatin farkına varacaktır. İnşallah evlenmeden fark eder. Babam onay verdi. Önlerinde hiçbir mani kalmadı. Lakin izdivaç sırası bizde. Bütün üzüntülerinizi, kaygılarınızı bir tarafa bırakıp düşünmeniz gereken tek şey bizim düğünümüz. Haklısın. Masal gibi bir düğünümüz olsun istiyorum. Bidar Sultan özellikle Kemalettin'den ayrı kalayım diye yaptı bunu. Beni alelacele saraydan gönderdi. Ama asla kalmayacağım orada. Ne yapacaksın peki? Ne diyeceksin abla? Bir yolunu bulacağım. Kemalettin'e kavuşamasam bile onunla aynı havayı solumadan yaşayamam ben. Siz her şeyin en güzeline layıksınız. Bunu sizin için özel olarak yaptırdım. Kemalettin. Bu çok güzel. Hatice? Fehmi? Bakın, çok güzel değil mi? Çok güzelmiş. Sana da çok yakışır Naime. Kemalettin benim için özel yaptırmış. Düğünümüzde takacağım.
Gel. Yahudi kardeşlerimiz cennete kavuştular mı? Gemi boğaza girmek üzere. Ama Abdülhamit hiçbir müdahalede bulunmadı. Hududu şeref sayan Abdülhamid'e ne oldu? Nasıl olur bu? Geminin mahiyeti hakkında bilgi edinmiş. İçinde Rusların zulmünden kaçan Yahudilerin olduğunu biliyor. Kimden öğrenmiş? Rusların Alman sefiri geminin mahiyeti hakkında Wilhelm'i bilgilendirmiş. Wilhelm. Demek Müslüman hamiliğine soyundu. Gözümüzün önünde sarsılmaz bir ittifak kuruluyor. Başlarına yıkacağım. İngiliz sefirini çağır bana. Tercüme edilecek kitapların yeri burası değil mi? Evet, oraya koyabilirsin. Kolay gelsin. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Çok şükür kızımı burada sarayda, vazife başında gördüm. Vazifesini de çok iyi yapıyor üstelik. Maşallah. Bunlar hünkârımızın Alman İmparator Wilhelm'le yaptığı anlaşmanın muhafaza edilecek şartları. Ben alakadar olurum. Kızım, akşam direkler arasına götüreyim istersen seni. Yeni temsiller gelmiş. Olur, çok iyi olur babacığım. Kolay gelsin. Sağ olun. Sana müthiş bir haberim var. Ne oldu? Tanrı seni seviyor. Biliyorum. Onun vaat ettiği topraklar için kimse bir şey yapmıyorken ben her şeyimle mücadele ediyorum. Dostum, senin horoz boşa gitti. Ne demek istiyorsun? Yani işlemediğin bir günahın kefaretini ödedin. Mazlumların sultanı Abdülhamid Han memleketine sığınan Yahudilere kucak açıyor. Gemi limana yanaştı mı? Evet. Hem de onlara çok iyi bakılması için emir de vermiş. Avrupa'da herkesin kovduğu, nefret ettiği bir millete Abdülhamit kucak açıyor. Bazen acaba diyorum da ben mi hatalıyım? Bütün Avrupa'da vebalı muamelesi gören bir halka merhamet gösteren bu imparatora haksızlık mı ediyorum? Hayır. Abdülhamit benim ideallerim içinde sadece küçük bir ayrıntı. Yahudilerin hiçbir zaman kovulmayacakları bir yurtları olsun istiyorum. Hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayan bir devlet kuracağım. Ben de seni ayakta tutanın Parvus olduğunu sanıyordum. Hayır Karaso. Abdülhamit'i ve Osmanlı Devleti'ni yıkabileceğimi biliyorum. Beni ayakta tutan güç bu. Nereye? Limana Yahudi kardeşlerimizi karşılamaya gidiyorum. Sen de gel, onlara birlikte sarılalım. Sultanım. Sultanım. Ne oldu kızım? Firuze eski odasında kalmak istemiyormuş. Hususi odayı istiyor. Ne cüretle? Sizden müsaade alacağımı söyledim ben de ama gerek yok dedi. Şehzademiz istediği odayı seçebileceğini söylemiş. Sultanım. Latife, sana ne oldu kızım? Sen niye ağlıyorsun? Sultanım, Firuze beni saraydan kovdu. Size yardım ettiğim için. O kim oluyormuş da benim haremimden çalışanlarımı kovuyormuş? Ne cüretle, ne haddine?
Beğendin mi? Çok beğendim. Çok güzel bir oda. Yalnız odana çok alışma. Evlendikten sonra burada kalmayacaksın. Senin ne işin var bu odada? Benim kararlarımı nasıl çiğneyebilirsin? Firuze'ye istediği odayı seçebileceğini ben söyledim validem. Bir şehzade olarak buna yetkim var, öyle değil mi? Haremle alakalı bütün kararlar benim yetkim altındadır Abdülkadir. Sen bunu gayet iyi biliyorsun. Üstelik bu kendini bilmez. Daha da ileriye gitmiş ve benim haremimden kafamı kovmuş. Latife'yi kovdum şehzadem. Mektubumu size vermeyen, beni bir daha görmek istemediğinizi söyleyen kız o. Size de bana da yalan söyledi. Çünkü benim sözümü dinledi. Sana değil bana itaat ederek doğru olanı yaptı. Ve sadakatinden dolayı haremde kalmaya devam edecek. Buradan gitmesi gereken o değil. O Bidar Sultan hiçbir eşyamı bırakmamış. Hepsini o lanet köşe göndermiş. Tamam işte. Yanına alman gereken bir şey yok demek ki. Ayrıca burada durmamıza da lüzum yok. Hadi gidelim abla. Beni saraydan uzaklaştırınca Kemalettin'in Naime'yi seveceğini zannediyor. Abla, Kemalettin Paşa kararını vermiş görünüyordu. Hem sen de duydun. Yakında Naime ile evlenecekler. Kemalettin beni seviyor Fehime. Beni seviyor. Beni seviyor musun? Sizi seviyorum Naime Sultan. Hem de tüm kalbimle. Sadece beni değil, kendini de kandırmaya çalışıyor. İsteğimizi niçin çok görürler? Ne istersiniz? Sıhhatli çocuklar isterim. Mekteplerde en ileri ilimleri tahsil eden talebeler görmek isterim. Alnının terini emeğiyle yoğurup helal para kazanan erkekler. Hanelerinin huzuru kadınlar. Kalbinde kin olmayan, başı dik, komşularının hakkını kendi hakkından evvel gören bir millet dilerim. Her yerinde hastanelerin olduğu, en ücra köylerinde bile mekteplerin açıldığı, fabrikalarının harıl harıl çalıştığı, bereketli topraklarından yüklü mahsul alan çiftçiler görmek isterim. Beni anlasınlar isterim. Ermenilere, Rumlara, Yahudilere ayar diye bakmayız. Bizden biliriz. Osmanlı biliriz. Bugüne kadar kendilerini Osmanlı bilen dedelerini hatırlasınlar isterim. Gazetelerinde yalanın, iftiranın olmadığı bir matbuat, hülasası mes'ud devlet, mes'ud millet isterim. Çok mu? Sömürü nizamı değişsin isterim. Yıkılsın isterim zalimin düzeni. Gözyaşınla ve kandan beslenenler boğulsun isterim. Nifak bitsin isterim. Çok mu? Ben de İngilizlerin kurduğu sistem çöksün isterim. Yahudi bankerler parayı ellerinde tutuyor. İngiliz şirketler ticarete mani oluyor. Güneş batmıyor belki imparatorluklarında ama insanlık batağın içinde. İşte dostum bilen. İngilizlerin istediği bu. Bütün dünya o küçük adaya çalışsın. Buna mani olmak lazım. Buyurunuz, soğutmayalım. Afiyet olsun.
Bu ancak bizim güçlü ittifakımızla mümkün. En büyük hayalim güçlü bir donanma kurmak. İngilizlerin düzenini bitirmek için denizlere hakim olmak şart. Bunun için de mani olacak iki devlet var. Osmanlı ve Alman imparatorlukları. Almanların güneşe çıkmaları lazım Sultan Hazretleri. Weltpolitik bunun için. İngilizler kendilerini dünyanın jandarması sanıyorlar. Peki sizin politikanız olan Weltpolitik'in bundan farkı nedir? İngilizler sömürüyor. Biz ise doğuda ortaklık kurmak istediğimiz devletleri sömürmeyeceğiz. Karşılıklı kazanç ilişkimiz olacak. Biz donanma kuralım, denizlerde güçlü olalım. Siz ise kara birliklerinizi güçlendirin. İşte o zaman bileğimiz bükülmez. Sizinle böyle açıktan bir ittifak kurmak düşmanı daha şiddetle üzerimize çekecektir. Tahta ilk çıktığım yıllar bu plan önüme konuldu. Osmanlı topraklarının paylaşım haritası. İngilizler, Fransızlar, Ruslar bu hususta anlaşmışlardı. Benim de imzalamamla hayata geçecekti. Lakin ben imzalamadım. Hepsini biliyoruz. İmza etmediğiniz için dostumuzsunuz. Karşınızda zaten bir cephe varken biz de onların karşısında birlik olalım. Peki, siz hayaliniz olan güçlü donanmanızı kurun. Bizimse kara ordularımızı yenilemek için tertiplerimiz vardı. Hızlandıralım. Yeni alaylar kuracağız. Harp dahilinde hareket hızları artacak birlikler. Almanlarla ittifaklığımızı açıklayacak mıyız hünkâr? Hayır paşa, müttefik olacağız. Ordumuzu güçlendireceğiz. İngilizlerin ve Rusların karşısına denge olarak Almanları dikeceğiz. Lakin unutma, bir harp çıktığı vakit, büyük bir harp çıktığı vakit Almanlar şu halleriyle kaybetmeye mahkumdur. Denizle bağları kuzey topraklarıdır. Akdeniz'e gelmeleri vakit alır. İtalyanları müttefik olarak alsalar bile Alp dağlarını geçmeleri vakit alır. Ya mecbur kalırsak? Allah mecbur bırakmasın paşa. Amin. Amin. Bütün Avrupa Osmanlı'yı parça parça etmek için fırsat bulmuşken Abdülhamid'e kurduğumuz tuzağı Kraliçeniz Victoria'nın torunu Alman İmparatoru Wilhelm bozdu. Wilhelm, kraliçemizin tüm uyarılarına rağmen Doğu politikasını sürdürmekte kararlı görünüyor. Bu politikası yüzünden siyasi deha olarak bilinen Bismarck'ı bile harcadı. Wilhelm, Bismarck'ın barışçı politikası yüzünden her şey için geç kaldığının farkında. Avrupa'nın en güçlü devleti olmak istiyor. Batı'da bulamadığı ittifakı Doğu'da arıyor. Sanırım aradığını buldu. Evet, bütün antlaşmaları yaptılar. Antlaşmaların en mühim ayağı demiryolu ve petrol. Bunlara sahip olan yeni dünya nizamının da başına geçer. Mani olmak için ne yapacağız? Wilhelm'in sömürge düzeninde kendine yol açabilmesi için güçlü bir donanmaya ihtiyacı var. Donanma için büyük bir mali yükün altına gireceğini duydum. Wilhelm'in bütün rüyası bu. Ancak güçlü bir donanmayla sömürge devleti kuracağını biliyor. İngiliz şirketlerle antlaşma yaptılar. Yanlış biliyorsunuz.
Evet. İngiliz şirketleriyle gemi anlaşması yaptı. İngilizler Wilhelm için gemi motoru üretecekler. Ama bunlar seyahat gemisi olacak. İşte kraliçenin bilmediği de bu. Wilhelm o motorları savaş gemilerinde kullanacak. Kraliçe bunu duyarsa Wilhelm ile yapılan anlaşmalar iptal olur. İstediğimiz de bu. Eğer donanmayı istiyorsa kraliçenin izni almak zorunda. Wilhelm için Osmanlı'yla yaptığı ittifaktan daha önemli. Ya demir yolu işini bizim yöneteceğimizi kabul edecek, Ya da donanma kurma arzusu rüya olarak kalacak.